Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. Selam arkadaşlar. Bugün yeni videomuzda Avusturya'dayız. Avusturya'nın başkenti ve en yoğun nüfusun olduğu yer Viyana'dayız. Viyana'da şu an bir hostelde kalıyorum. Hostelin geceliği 20 euro ve gayet güzel, sessiz, sakin. Şu an toplu alanda oturuyorum. Ve böyle kahvaltılıklarınızı, yemeklerinizi yapabileceğiniz küçük bir mutfak var. Video çekeyim diye hepsi soğumuş. Yenisini yapıyorum. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun. Artık çıkma vaktimiz geldi. Hostelden çıkalım. Bakalım Avusturya'da ne var. Bu arada kaldığım otel çok tatlı ya. Bakın arkadaşlar, şurada görüyor musunuz? Besin süpermarket. Her yerde Türk marketi var ya burada. Ya lokantalar ya marketler Türk menşeili. Herkes sıkı giyinmiş ki. O kadar soğuk ki anlatamam. Şimdi size Avusturya hakkında genel bir bilgi verecek olursam, Avusturya'nın başkenti Viyana ve biz de bugün Viyana'dayız. Viyana'nın nüfusu 1,6 milyon. Ama Avusturya'nın genel nüfusunu söyleyecek olursak yaklaşık 8,5 milyon insan yaşıyormuş arkadaşlar. Buradaki insanlar Almanca konuşuyor. Zaten Avusturyalılar, Almanlar arkadaşlar. Burası Avusturya Macaristan'ın ilk yerleşim yeri olduğu için tarihi ve kültürel açıdan da birçok noktada buranın gelişmişliğini görmek mümkün. Benim burada en şaşırdığım şey arkadaşlar, ulaşımda hiçbir kontrol yok. Yani akbil dediğimiz şey var ya, onu satın alıyorsunuz ama kimseye göstermiyorsunuz ya da gişelerde basma olayı yok. Şimdi otobüse bineceğim. Otobüste hiç kimse benim kartımı sormayacak. Direkt biniyorsunuz, geçiyorsunuz arkaya. Yani tamamıyla güvene bağlı bir ulaşım ağ sistemi var. Sokak yapılarına bakın arkadaşlar. Tertemiz, düzenli. Ve şurada bir tane daha Aycan Hipermarket. Kesin Türk marketi. O kadar çok Türk restorantı, marketi görüyoruz ki arkadaşlar. Şimdi 59A'yı bekliyoruz. Onunla şehir merkezine gideceğiz. Arkamda çok soğuk Viyana Devlet Operası var. Burası Viyana'nın en önemli temsili noktalarından bir yer. Ve burada Beethoven, Mozart gibi insanlar konser vermiş. Günümüzde burada konseri dinlemek için çok money'e, paraya ihtiyacınız var. Eskiden şey vardı ya, müzik seçkin kişilerinde diye. Şu anda da buraya birazcık daha parası olan seçkin kişiler gelebiliyor. Yani seçkinlik birazcık daha paraya bakıyor arkadaşlar. Bu esasında sadece dışarıdan böyle bakabileceğimiz, Viyana'nın temsili noktalarından bir yer olan, dünyanın en önemli opera merkezlerinden olan Viyana Opera Devlet Salonu'nu sizlere göstermiş bulundum. Viyana hem kültür, hem tarih, hem siyasi anlamda çok önemli bir nokta. Şehrin herhangi bir noktasından geçtiğiniz zaman sanatsal öğeleri bolca görüyoruz arkadaşlar. Şehrin her yeri açık bir müze gibi, sanat atölyesi gibi. Yeni durağım Borgetten Parkı'nın içinde, tarihi kalelerin önündeyim. Donuyorum. Aşırı soğuk ya gerçekten. Şu an her tarafım uyuşmuş şekilde. Size
anlatışlarımı yapıyorum. Arkadaşlar aşırı derecede soğuk. Yani zaten hastaydım. Biraz daha hasta olacağım herhalde. Bir de benim yanımda bir tane Ukraynalı arkadaşım var. Çok soğuk diyorum. Şey diyor, bizim Ukrayna ve Rusya tarafında bazı çocukları soğuk suya atıyorlar ki dirayeti sağlam kalabilsin diye. Yok dedim ya, ben donuyorum. Neyse, saraya gidiyoruz ama arkamda da başka bir tarihi yapı yine. Avrupa'nın en sevdiğim kısmı bu arkadaşlar. Her yerde sanat eserlerine saygı duyulmuş ve güzel restore edilerek korunmuş arkadaşlar. Görmüş olduğumuz bu alanların tümü UNESCO Dünya Miras Listesi tarafından da korunuyor. Burası 18. yüzyılda tamamlanan bir eser ve çok eski arkadaşlar. Aynı zamanda eski olmasına rağmen çok iyi korunabilmiş. Bu arada çanlar çalıyor. Şu an orada bir çalışma olduğu için bu taraftan geçmeyin dediler. Ben de başka gezi rotama doğru gideyim. Buraya yakın bir katedral var. Katedral ve kilise arasındaki farkı sormuştu bir arkadaş geçen gün videoda. Onu açıklamıştım ama sizlere de söyleyeyim. Kilise bütün Hristiyanların ibadet ettiği yer. Katedral ise sadece Katolik mezhebindeki Hristiyanların ibadet ettiği yer. Neyse gidelim, dondum ama. Bu arada Avusturya'da 300.000 tane de Türk var. Her yerde Türk marketlerini falan görüyorum arkadaşlar. Türkçe isimler. Elif Market, Aycan Market, bilmem ne market. Hep Türk marketlerine rastlaşıyorum. Bakın şu kafeyi göstermek istiyorum sizlere. Bu Mozart kafe ve çok eski bir kafe. Adının Mozart olmasının sebebi, böyle sardım ama adının Mozart olmasının sebebi geçmişte Mozart buraya gelip seçkin insanlara konser veriyormuş arkadaşlar. Kraliyet ailesinin falan gelip katıldığı bir kafe. Bu yüzden adını oradan alıyor ve çok eski bir kafe. Şehrin en merkezi noktası. Çok bir yoğunluk yok. Olduğum şehir Viyana'nın nüfusu 1.600.000 insan. Havanın soğuk olması etkisiyle de çok kişinin olmaması olabilir. Ama böyle lüks kafeler, lüks restoranlar, temiz sokaklarla Viyana'yı da göstermiş olalım. Bakın şuraya su damlıyor ya, bu sabaha buz yani, o kadar soğuk. Mozart'ın memleketi olduğu için her yerde Mozart'ı görmek mümkün. Şöyle şu an katedrale doğru gidiyoruz. Ve sokaklar muhtemelen Noel'den kalma süslerle rengarenk. Genelde takipçilerin en çok izlediği şeyler ne kadar maaş aldıklarıyla alakalı. Burada da 1800 euro bir askeri ücret var. Tabii daha yüksek alan da varmış. Genelde 1800 euro en az aldıkları maaş. Aziz Stiphaven Kilisesi'ne geldik. Burası 12. yüzyılda yapılmış ve yapımı tam 3 asır sürmüş. Ne demek 3 asır? 300 yıl sürmüş arkadaşlar. Gotik mimari var. Gotik demek böyle biraz daha ihtişamlı, gösterişli ve genelde Avrupa'daki yapıların yapılmış olduğu mimari tarzı arkadaşlar. Bakın görüyorsunuz, keskin mimariyle beraber burada gotik mimari tarzını yansıtmış adamlar. Burası Avusturya'nın dini, kültürel noktalarının en önemlisi diyebiliriz. Çünkü hem Viyana'nın göstergesi hem de burada yaşayan insanların geçmişteki mimari tarzlarını çok iyi yansıtıyor. Buradaki bütün yapılarda çatılar çok eğimli. Bakın arkada herhangi bir binanın çatısına bakın. Buradaki çatıların eğiminin fazla olmasının sebebi, burada çok fazla kar yağdığı için kardan korunmak ve karın aşağıya daha hızlı gitmesini sağlamak amacıyla yapılmış. Ve bu şekilde mimari öğelerdeki eğim de arttırılmış arkadaşlar. İnsanların yüzü genel olarak gülüyor arkadaşlar. Soğuk ama insanlar sıcak. Şey derler ya hani, soğuk memleketin soğuk insanları diye. Burada bence öyle değil. Bakın şöyle sokak yiyecekleri var da domuz eti olduğu için yiyemiyoruz. Bu sokakları bence böyle aşklar güzelleştiriyor. Kaç yaşındalar kim bilir ama ne güzel. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts run.
Avusturyalılarda şeyi de çok hissediyorum. Böyle gerçekten sana böyle gördükleri zaman bir selam veriyorlar. Bir kafa sallama, bir gülümseme, bir tebessüm oluşuyor. Bu da sizin iyi hissetmenizi sağlıyor arkadaşlar. Bu konuda da Avusturya'yı sevdim. Beklediğimden daha çok sevdim bu arada. Avusturya'ya karşı birazcık ön yargım vardı. Hani soğuk memleketin soğuk insanları diye düşündüm ama tam tersi, gerçekten çok sıcakkanlılar arkadaşlar. Sizlere göstermek istediğim diğer yapılardan biri, benim de görmek istediğim bu arada, Hofburg Sarayı. Bakın arkadaşlar, bu dünyanın en eski saray komplekslerinden biri. Saray Avusturyalılar için çok önemli çünkü burası eski Avusturya Macaristan İmparatorluğu sırasındaki saraylardan biri. Hem tarihi hem kültürel noktada çok önemli bir noktaya sahip arkadaşlar. Yapının içerisinde Avusturya Cumhurbaşkanı'nın da kaldığı, çalışmalarını sürdürdüğü bir oda var. Bir çalışma alanı var diyeyim. Bir oda değildir muhtemelen de. Öyle bakın arkadaşlar, yapının çevresi de çok güzel mimari öğelerle süslenmiş, temiz, güzel korunmuş bir yer burası arkadaşlar. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild, never sleep, never stop. Yine mimari öğelerin farklı farklı şekillerde örneklerini görüyoruz arkadaşlar. Ve çevre düzenlemesini görüyorsunuz. Gayet güzel ve şık. Avrupa bu konuda zaten iddialı. Gerçekten adamlar boşuna iddialı değiller. Bu arada Avusturya dünyanın en güvenilir ilk 10 ülkesi arasında hep yer almış. Ve bu sene de sanırım yine seçilmiş güvenli bir ülke. Yerlerde ufak ufak kar. Bakın, eski fayton stili taşıma, yeni elektronik bisiklet ve taksilerle beraber farklı farklı dönemlerin taşıma araçlarını da görmüş oluyoruz.